Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda veri tabanı yönetimi sınıfımızı oluşturup içerisine metotlarını eklemiştik. Ve ondan sonra videomuzu bitirmiştik. Şimdi bu videomuzda artık ilk formumuzla ilgili olan metot işlemlerini yerine getireceğiz. O işlemlere geçmeden önce şimdi şuradaki veri tabanı bağlantısı diye daha öncesinde yapmış olduğumuz yerden itibaren ben aşağıya kadar olan yerlerin hepsini kesip ayrı bir sayfaya alacağım. Şimdilik silmiyorum. Daha sonra sileceğim hepsini. Çünkü buradaki fonksiyonları kopyala yapıştır yapacağım. Şuradaki şuraya kadar olan kısmını ben buradan kestim. Bunu bir kaydettim. Sonra şuraya geldim. Bir tane yeni dosya eski bilgi.py dedim. Py olması çok önemli değil. Sadece bize veri olarak bunları saklasa yeter şimdilik. Evet, şimdi biraz da hem sadeleşmiş halinde görmüş olalım. Evet, birinci sınıfımız burada. Şimdi ilk sınıfımız için yapacağımız metot tanımlamalarını burada yapacağız. Şimdilik şu veri getir. Bunu ben bir yorum satır haline getireyim. Bunu yine kullanacağız ama şimdi değil. Ondan sonra ikinci pencere için, ikinci formumuz için olan sınıf tanımlamalarını burada yapacağız. Oraya geçmeden önce, metot tanımlamalarına geçmeden önce şurada artık bir öncelikle nesne türetme işlemlerini bitirelim. Programa çalışır vaziyeti getirelim. Ondan sonraki işlemlerimize devam ederiz yine. Artık şuraya ben şunun ismini de değiştirmek istiyorum. Bunun adı yeni pencere değil, artık ana pencere olsun. Şu dışarıda UI diye tanımlamış olduğumuz şu kısımları buradan ben hatta şunları da artık keseyim, bunlar kalabalık yapmasın, sildim. Yine siz kendiniz eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Şuradaki self diye yanımı tanımlayacağız. UI main window. Şunu şuradan aldım. Şuradaki ana pencere sınıfımızın içerisine ekledim bunları. Şurası artık arkadaşlar self.ui main window olacak ve self UI nokta setup UI, şurası şöyle self nokta şuraya pen genel değil arkadaşlar, self diye artık yeni kısmımı eklemiş oldum. Şimdi sınıfın dışına çıkıyorum tekrar. Şuradaki uygulama kısmımız kalacak. Bu bizim kodlarımızın en altında çalışacak olan kısmı olacak. Şuraya bir açıklama kısmı ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Dedik ki buraya ana pencere ile ilgili işlemler. Ana pencere ile ilgili işlemler dedim. Evet, bu burada kalsın. Ana pencere eşittir. Onu şöyle türetelim. Nesne türeteceğiz. Ana pencere eşittir. Artık yeni sınıfımın adı ne? Ana pencere dedim arkadaşlar. Ve bununla ilgili artık işlemimizi yapmış olduk. Şundan da diyeceğiz ki daha önceki show ile ilgili yapmış olduğumuz işlem ne olacak? Tabii ki şurası ana pencere olacak artık. Ana pencere show dedik ve bunun aşağı tarafta CS, evet, şu iki kısmı da hatta şöyle aldım. Onları şuraya ekleyeceğim. Şöyle kalsın. Ondan sonra şuraya şunu yine kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Bu burada olsun. Şurası uygulama. Uygulama işlemi başlatılıyor. Bizim ilk sistem sınıfımızdan türetmiş olduğumuz. Evet, şöyle dursun burası. Şurası arkadaşlar ikinci pencere ile ilgili olan kısımları da şimdilik yorum satırı haline getirebiliriz. Evet, getirelim. Birazını da değiştireceğiz onları zaten. Evet. Şimdi artık şuraya da hem isimlendirmelerini de yapmış olayım ben. Veri tabanı yönetiminden
nesne türettiğimiz yeri de yazalım. Onu da şöyle alayım ben yukarıya. O da şuraya gelsin. Ve buraya yine diyeyim ki bir açıklama yapalım. Veri tabanı sınıfından nesne türetildi dedim arkadaşlar. Evet. Şimdi işlemlerimiz tamam olması gerekiyor. Tabii şurası artık pengenel değil, ana pencere. Küçük harflerle ana şu olacak. Şu artık orada yeri gelince kullanırız. Şimdilik bunun ismini de ben pasif hale getireyim. Evet. Bir görelim. Evet. En azından şimdiye kadar yapmış olduğumuz sınıf işlemleriyle ilgili herhangi bir yanlışımız yok. Evet. Bundan sonra artık şimdi şu ana pencere sınıfımızın metotlarını yazmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tabi ona geçmeden önce şurada veri tabanı işlemlerimizin bir kısmını artık yapmış olalım. Şuna dedim ki vt bağlantı aç dedim ve bağlantımızı bir açsın. Ve şuraya da bizim penceremiz kapatılırken ne yapacak arkadaşlar? Vt nokta vt neydi artık bizim veri tabanı yönetimi sınıfımızdan türetmiş olduğumuz nesnemizdi. Vt nokta bağlantı close. Bağlantı kapat yani. Evet. Burada bir hatamız var mı? Veri tabanı bağlantılarında SQLite 3 connect name SQLite 3 is not defined. Did you forget? SQLite 3 tanımlamışızdır onu biz ama. Evet, oradaki şeyimiz gitti arkadaşlar. Biz o şeyi aşağı tarafta tanımlamıştık. Bunun için import SQLite 3. Şimdi artık o hatayı almayacağız. Evet. Şu şekilde yapımızı oluşturmuş olduk. Şuraya da bir açıklamasını yazıvereyim ben. Geç ona gerek yoktu. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu bizim artık class ana pencere QMain window diye devam eden. Bu işleme geçmeden de şimdi miras inheritance ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Şimdi normalde biz ana pencerenin içerisinde QMain window diyoruz arkadaşlar. Bu QMain window sınıfından bir miras alıyor. Şurada def init demiştim daha öncesinden de. Init fonksiyonu yapıcı fonksiyondur arkadaşlar. Şuradaki bir süper kullanımı vardı. Daha önce de bunu yine bahsetmiştik. Yukarıdaki QMain window yani parent sınıfın yapıcı fonksiyonunu çağırır bu. Şuradan ben CTRL ile üzerine tıkladığım zaman QMain window sınıfını açtım. Oradaki süperde şuradaki init fonksiyonunu çağırıyor arkadaşlar. QMain window sınıfı da aynı zamanda QWidget'tan miras almış şeklinde. Eğer biz kendi oluşturmuş olduğumuz sınıftan miras almak isteseydik ne yapacaktık? O zaman işte class işte pencere veya artık ne yapıyorsam o benim şeyimin adı neydi? Veri tabanı yönetimi. Bu şekilde dediğim zaman benim buradaki class pencerem, pencere sınıfım veri tabanı yönetimindeki bütün metotları kullanabilirdi arkadaşlar. Miras kullanma yine daha sonra değiniriz yeri geldikçe. Şimdi biz kendi metotlarımızı oluşturmaya devam edelim. Bunun için ilk öncelikle hem programın daha hızlı çalışıp çalışmadığını görmek için de şuradaki biraz önce eski bilgi diye ayırmış olduğumuz fonksiyonlarımızdan şu combo box'ı metod olarak ben oraya bir ekleyeyim. Şunu aldım. Hatta artık şöyle alsam daha iyi olacak.
Buraya geldim ben. Combo box. Şurasına self dedim. Ondan sonra buraya hiçbir şekilde dokunmuyorum ben. Şurada sadece şu işaret execute. Artık bu burada çalışmayacak. Niye? Çünkü biz bunun için fonksiyon yukarıda tanımladık. Metot tanımladık. Unvanlar diye bir değişken oluşturdum ve buna select yıldız ID ve unvan diyerekten kısımlarını aldırdık arkadaşlar. Bunu biz ne yapacağız şimdi? Tabii ki bunu bu şekilde olmayacak. Şunu ben kesiyorum artık. VT fetch all metodunu çağırdım. Bunun içerisine bunu yazıyorum arkadaşlar. Evet. Ondan sonra if not diyerekten eğer bu unvanlarda herhangi bir veri gelmemişse onun bir kontrolünü yaptırtıyorum. Q message box nokta warning ve işte artık buraya self diyebilirim. Çünkü self ne olacak? Bizim şurada ana pencere diye türettik ya şurada. Şurada. Heh. Bu ana pencere de yazabilirim artık buraya veya self de yazabilirim. Self'in biraz daha anlaşılması için bunu kullanmak istedim. Dediğim gibi ben buraya combo box doldur. Şunu ben aşağıya bir indireyim. Buraya ben istersem ana pencerede yazabilirim. İkisi de aynı işi görecektir artık. Evet, ana pencere bir uyarı mesajı olduğu için uyarı yazayım şuraya. Ondan sonra dedim ki işte unvan tablosuna bağlanamadı veya unvan bilgisi alınamadı. Unvan bilgisi bulunamadı veya işte bulunamadı dedim. Ondan sonra for döngüme devam edeceğim. Unvan ID ve unvan adi diye iki tane değişken oluşturdum ama artık bunu işaret fetch all'una aldırmayacağım. Neyi aldıracağım? Yeni oluşturmuş olduğum unvanlar değişkenini artık buraya aldıracağım. Ve ondan sonra işte UI.cb unvan ve tabii ki bunları da artık ne olarak tanımlayacağım? Hepsinin başına self ibaresini getirmem gerekiyor arkadaşlar. Şuraya da aynı şekilde self nokta yani ne o? Ana pencere nokta UI nokta diye devam edecek bu artık işte. Ben orada oluşturmuş olduğum nesneye hangi ismi verdiysem. Bir bakalım. Daha şu anda biz combo box'ı çağırmadık ama hem de şimdi yapıcı fonksiyonu tekrar bir daha kullanacağım ben burada. O da neydi? Yapıcı fonksiyon bir sınıfın ilk çalıştırılan metoduydu değil mi? Şimdi ben buraya combo box doldur dedim ve yapıcı fonksiyonun içerisine bu metodumu çağırdım arkadaşlar. Hatta bunu çağırmadan bakalım bizim burada evet unvanda herhangi bir şey yok. Şimdi gelecek mi hem de bunu görmüş olalım. Şunu da geri almakta fazla yaptık. Evet şuraya yapıcı fonksiyonun içerisine geldim. Self nokta combo box doldur dedim. Ve ondan sonra görelim bakalım işlemimiz ne olmuş. Evet. Görmüş olduğunuz üzere ilk fonksiyonumuzu, metodumuzu başarılı bir şekilde çalıştırmış olduk. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasını artık şurada hatta ben şöyle yapayım. Artık biraz da hem hızlanmış olalım. Burasının mevzuyu az çok anlamışsınızdır. Bundan sonraki şey boyunca hep aynı işlemleri yapacağız. Ben şuradaki eski bilgi PY'den sırasıyla bütün metotları bir alayım artık içeriye. Yukarıdan neyle başlamışız biz? Hem aslında şu da güzel oldu. Form elemanı da alayım hem de bunu da artık global değişken tanımlamayacağız. Burada sınıfın kendi yapısını kullanmış olacağız arkadaşlar. Şurada combo box doldur. Buraya def form elemanı dedik.
Şimdi sınıf kullanmanın bir faydası da bu olacak. Sınıflarda global değişken tanımlanmasına gerek kalmayacak arkadaşlar. Onun yerine biz şöyle yapacağız. tc nokta ui tabii şu ui'lerin hepsinin başına self ibaresini getirmem gerekecek. Önce ben şunları bir temizliyorum. Şuraya da hemen self yazdım. Şunu da bir sildim. Alani. Evet. Şu branşını da sildim. Evet. Şu değişkenlerin başına da self nokta dedim. Bunu bir kopyalıyorum ben. Ve bütün şeylerin başına burada yeri gelmişken şurada bir kod daha değiştirmek istiyorum. Sizin de eminim işinizi kolaylaştıracak bir kod yapısı olacak. Şimdi şurada if, else yapısını şu şekilde de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Hem de hep beraber öğrenmiş olalım. Bunu da görmüş olalım. Self medeni hali eşittir. Dedim ki buna evli. Ondan sonra if yapısını kuruyorum. Şimdi onu söyleyeceğim şimdi nasıl olacak böyle. If self nokta ui nokta işte bu şeyin adı neydi? Is check medeni hali. ch evet medeni hali işaretliyse is check diyoruz yine. Medeni hali nokta is checked. Niye gelmedi bu? Şunu kopyalayıvereyim şuradan. Evet. Is checked. Ve ondan sonra else diyoruz. Ve buraya diyorum ki bekar. Şimdi şuradaki 4 satırı yazmaktansa bunu da yazabiliriz arkadaşlar. Bu şu demek. Aynı şeyi yapıyor zaten. Yani şuradakinin aynısını bu kod yapıyor. Tek fark ne? Yer değişikliği var. If şurada eğer medeni hali combo box'ı işaretli ise evli yaz medeni haline, değilse bekar yaz medeni haline. Yani medeni halinin değişkenine direkt değer tanımlaması buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurasını artık ben siliyorum. Bundan sonraki eğer tek satırlı bir eğer veya else ifadesi var ise bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir herhangi bir hatamız var mı? Şu anda çağırmadan bilemeyiz ama yok gibi. Varmış. Combo box doldurda bir hata aldık. Ana pencere combo box doldur. Bakalım bir. Object ana pencere has no attribute combo box doldur. Biraz önce çalıştırmıştık biz bunu ama şuradan mı yanlış yaptık acaba? Evet. Şu bunu bir daha enter'a basınca bizim form elemanı metodumuzun içine girmiş. Ondan kaynaklanıyor. Altına da evet şöyle enter'a basınca ben onu alt tarafa
katmışım. Ondan kaynaklanmış. Evet, çünkü hatamız yoktu. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi artık şuradan temizle fonksiyonumuzu alalım bir de. Nerede o temizle fonksiyonu? Ha. Şöyle hemen bunu da aldım. Tabii şunların başına ne yazmam gerekiyor artık? Önce şu fonksiyonun kendisine temizle yazacağım. Sonra temizle ve nokta ifadelerin hepsini şuraya hepsine yapıştıracağım. Evet. Bu da tamam. Şimdi bu temizleden sonra form elemanını da aldırdık. Ondan sonra yine işlemlerimize devam edelim. Şurada tablo başlık mı vardı? Tablo bilgi. Evet. Tablo bilgi. Onu da şöyle yapalım. Veri getir fonksiyonunu yapacağız. Pardon, artık ona sıra geldi. Hem de şu verilerimizi bir görmüş olalım. Bizim veri getir fonksiyonumuz burada. Şimdi veri getir fonksiyonumuzu buradan alalım. Şuraya geldim. Şuradan devam ediyorum artık. Evet. Şunu içeriye doğru attık. Artık burada combo box getir dememize gerek yok. Zaten bizim yapıcı fonksiyonumuz onu ilk seferinde çağırıyor. Şuraya ben ne ekliyorum artık? Self noktayı ibaresini ekledim. Buraya da clear demişiz o zaman ama buna da sanki bu tür şeylerde demek daha mantıklı. Self UI TBL personel clear contents miydi? Evet, o daha sanki şöyle. Şu yine çalışmadı. Self nokta. Allah Allah. Şimdi niye gelmiyor bu? Tabii ki yine aynı durumdan. Bunu da yazarken dikkat etmemişim ben. Hop, ne oldu? Şöyle olması gerekiyor değil mi? Evet, çünkü bunları class kapsamıyordu daha yeni. Şimdi çalıştı artık. Evet, orada clear contents yani içerik yani temizle demek daha mantıklı olacak. Şimdi şuraya şimdi şurada veri getir fonksiyonumuzun içerisinde de bizim şu sürekli kullandığımız iki yerde kullandığımız bir tablo başlık kısmı var. Ben bunu da ayırdım. Şuraya hemen bir tablo başlık diye bir fonksiyon daha, bir metot daha tanımlamak istiyorum ben. Def tablo başlık. Buna da yine self dedim ve bunun içerisine bunu yapıştırdım. Evet. Şuraya self nokta dedim. Yine herhangi bir şey yapmadığım için burayı hemen geçiyorum. Ve tabii ki buraya ne yapacağım? Ben o tablo başlığı ya burada çağırabilirim ya da benim yapıcı fonksiyonum içerisinde çağırabilirim bunu. Artık şurada çağırayım. Self nokta tablo
Baslik dedim. Ve ondan sonra devam ediyorum. O işlemim bitti artık. Veri getir fonksiyonunda birinci işlemini yaptım. Artık şurası işaret execute olmayacak. Buraya yine bir değişken tanımlaması yapacağız. Ve ondan sonra işlemlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya dedim ki burada personel bilgisi çekeceğim için ben buraya personeller diye personeller eşittir ve buradaki VT sınıfımızdan neyi çağıracağım buraya? Fetch all metodunu çağıracağım ve ondan sonra bunun içerisine yazdım arkadaşlar. Select personel ID o şey kısmının aynısını yazıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Hemen şuraya şunu siliyorum yalnız sadece. Evet. Şunu sildim. If not personeller yani personel bilgisinden herhangi bir şey alamadıysam o zaman diyeceğim ki self nokta UI nokta tbl personel bunun şeyini yapıyorum yani set row count burasının 0 tane satır göstermesini istedim ve return dedim. Yani artık bundan sonra eğer yatan personelde herhangi bir şey yoksa, veri boşsa tablonun dolmasına gerek yok. Dolayısıyla da return ifadesiyle bu fonksiyonun, bu metodun içerisinden çıkılmasını sağladım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şuraya devam ediyorum artık. Hop, self nokta dedim. Şuradaki bizim eski kodlarımız üzerine sadece şurada len kayıtlar değil artık şurası personeller diye ben ismini değiştireyim. Şuradakilerin hepsinin başına UI'lerin başına şeyleri ekledim. Ve şurası artık tabii ki temizle değil ne olacak? Self nokta temizle olacak. Self nokta temizle olacak. Şuradaki kayıtlar kısımlarının hepsini de düzelttim. Evet şöyle olacak arkadaşlar. Evet veri getir kısmını çalıştırdık. Görelim. Hem de zaten şu anda veri getiri de yapıcı fonksiyonun içerisine dahil etmem lazım ama normalde benim veri tabanında bilgim var. Silmedim ben onları. Bu veri getir fonksiyonunu da şuradaki yapıcı fonksiyonun içerisinde çalıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Evet şurada yine self nokta veri getir dedim ve fonksiyonumu buraya, metodumu buraya çağırtırdım arkadaşlar. Şimdi veri tabanımdaki bilgilerimi getirttirecektir. Eğer bir hata yoksa evet bilgilerimiz geldi. Normalde bu şeyde miydi? Bizim bu fonksiyonun çalışması gerekiyordu normalde. Evet. Ona da bir bakalım. Tabii ben veri getiri burada inaktif ettiğim için oldu. Artık buradan pasif edebilirim ben. Aktif edebilirim. Bunu da görelim hem. Artık aldı mı? Evet, veri getirdi. Tabii self veri getir olacak arkadaşlar artık burası da. Self nokta veri getir olacak. Görelim. Evet. Güzel. Herhangi bir ben oraya niye takıldım onu söyleyeyim. Normalde bizim şurada bilgiler varken formun boş bir yerine tıkladığım zaman buraların temizlenmesi gerekiyordu. Evet onun için. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan tablo bilgi metodunu yapmak için tablo bilgiyi buradan ben hatta artık şu yaptıklarımın hepsini veri getiri yaptım ben. Onu da şuradan bir sildim. Onlara geçeceğiz tekrar. Şu veri tabanı oluşturmalara. Tablo bilgi dedim ve buraya geldim. Bunu da buradan kestim. Şurada artık veri getir metodumun altından evet. Tabii şundan içeriye doğru itmem gerekiyor. Tablo bilgi hemen unutmadan self dedim. Ve bununla ilgili olan
işlemlerimizi değişikliği yapalım arkadaşlar. Evet. Try. Şuradan direkt tabi temizle metodumuzu çağıralım. Self temizle. Ondan sonra seçim değişkenimizin başına self ibaresini ekliyoruz yine. Ondan sonra şuradaki her şeyin başına şurada artık global değişken kullanmıyoruz arkadaşlar. Sınıf yapısını kullandığımız için. Sınıf kullanmanın bir artısı da bu oluyor. Normalde global değişken kullanmak da programın güvenlik açıkları oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla sınıflarla ilgili çalışmanın avantajı da bir tanesi de bu olmuş oluyor. Şu UI ibarelerinin hepsinin başına self ibaresini ekliyorum ben. Evet. Şuradan. Daha önceki videolarımızda bu kodları uzun uzun anlattığım için ben bir daha anlatmıyorum. Evet, herhalde atladığımız bir şey yoktur umarım. Evet, tablo bilgi. Normalde bu tablo bilgi bizim neredeydi arkadaşlar? Sinyal slotlardaydı. Şimdi bunun içerisinde de bir sinyal slot için bir metot daha oluşturacağız. O metottan sinyal slot işlemlerini yapacağız. Onu da yine yapıcı fonksiyonun içerisinde çağıracağız. Hata var mı diye ona baktım ben. Herhalde göremedim. Yoktur inşallah. Şimdi şurada tabii pengenel yazan yerleri artık ya self yazacağım ya da ana pencere yazacağım. Şuralarını düzelttim. Bir bakalım. Syntax error şuradaymış. 140. satırda. Evet, şurada bir yanlışımız var. Set text. Şöyle olacak arkadaşlar. Şurada büyük ihtimalle bir parantez vardır. Güzel. Şimdi hemen şuraya hep en altta kalacak şekilde ayarlayacağım ben onu. Bir tane sinyal slot metodu oluşturuyorum. Her şeyi yapıcı fonksiyonun içerisinden çağıramayız. İlla bir tetiklemeye bazen ihtiyaç olabiliyor. Sinyal slot self dedim. Şimdi artık bizim bu tablo bilgi şuradaki hangi şeyin içerisinde tanımlamışız? İki tane personel şeylerin içerisindeymiş. Bunları da ben buradan kestim. Bu sinyal slotun içerisine attım. Tabi bunların başına ne eklemem lazım? Self nokta UI diye eklemem gerekiyor. Ve benim bu sinyal slot metodunu, şu metodumu benim burada yine yapıcı fonksiyonun içerisinde ilk olarak bir çağırmam gerekiyor. Self nokta sinyal slot dedim. Evet, bakalım. Tablo bilgi click connect ne diyor burada? Self tablo bilgi. Tablo bilgi it not defined. Ben onu tanımlarken eksik mi tanımladım acaba? Tablo bilgi. Nasıl yazmışım buraya? Tablo bilgi. Yo, doğru yazmışım. Peki buraya nasıl? Şöyle self nokta tablo bilgi. Şöyle tanımlamam ve çağırmam gerekiyor. Bir daha bakalım. Non-type. Şunu yanlış mı yazdım yine?
Evet arkadaşlar. Geçi bu tetikleme ile olacaktı. Onu yapmadan geçtim. Şuna tıkladığım zaman evet bir hata oluştu diyor. Ona bakarız yine. İsimlerimin gelip gelmediğini bir göreyim ben de bir. Evet, bütün doğum günleriyle ilgili olan bir şu daytime ile ilgili olan kısımda hatam veriyor. Onu ben bir bakayım bir. Gerekirse try exec'i sileriz. Tekrar bir daha bakarız ona. Ana pencere. Ha, şuraya eklememişiz arkadaşlar. Self.ui. Şimdi sanırım o hatayı vermeyecek. Evet. Güzel. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sinyal slotumuzu ekledik. Ondan sonra artık veri tabanı ekleme işlemlerimize geçelim. Şurada bizim ekle diye bir fonksiyonumuz vardı. Nerede o? İşte burada. Hem artık ilk veri tabanına işlem yaptıracağımız kısma gelmiş olalım. Şuraya geldim. Şuraya sinyal slotun üstüne def ekle dedim. Bunu hop yanlış oldu. Şöyle yaptım. Şuraya hemen bir tane self dedim. Bunun içerisine self form elemanı diyerekten form elemanını buraya çağırdım. O zaman bir ifade yazmışız, artık onu siliyorum. Şunların hepsinin başlarına self UI self nokta ibarelerini bir ekleyeyim. Oraya geleceğiz şimdi. Şurası ya self ya da ana pencere olduğunu söylemiştim. Bu sefer de self yazayım. Şimdi şu kısmıyla ilgileniyorum artık. Şuradaki veri getir kısmı duracak tabii ki. Self nokta veri getir. Şu bağlantı commit'i sildim. Ve şuradaki ifadem benim aynı şekilde bir kalsın. Şimdi görelim. Ve şunu yazıyorum arkadaşlar. vt nokta artık bizim neyimiz vardı? SQL insert diye bir komutumuz vardı. Şuraya kadar getiriyorum bunu. Evet, bunun içerisinde tabi bunların hepsini ben bu şekilde yazmayacağım. Şuradan görmek için kalsın. Tablomun ismi neydi? Personel tablom var benim. Bunun içerisinde hangi alanlarım vardı? Şuradaki alanlarım vardı. TC, ad, soyad, doğum tarihi, branşı. Bunu kestim. Bunu da yine buraya virgül tırnak içinde yazdım bunları da. Şöyle buraya ikinci parametre olarak yazdım. Zaten görmüş olduğunuz üzere ne alıyormuş? Tablo alıyormuş, sütunlar alıyormuş ve values alıyormuş. Bu alacağı values'te ne olacak arkadaşlar? O da yine şurasını aynı şekilde kopyalayıp yapıştıracağım. Kestim buradan ve bunları buraya yapıştırdım. Ondan sonra parantezi de kapattım. Artık şunlarla işim bitti. Bunları siliyorum. Tabii bunu bir try exec yapısının içerisine aldık yine. Ondan sonra veri getir fonksiyonumuzu çağırdık. Hata var ise hata oluştu dedik. Bu ekle fonksiyonumuzun neyin içerisindeydi arkadaşlar? Şurada aslında kendimiz de yazabilirdik artık ama neyse şuradan hızlıca alıvereyim diye geldim. Buton ekle UI buton ekle. Şunu buradan kestim. Şuradaki sinyal slotun içerisine artık bunu yapıştırıyorum. Bu da ne olacak yine? Self nokta ekle fonksiyonu ama nasıl olacak? Self nokta diyerek fonksiyonu çağıracağım. Görelim. Veri tabanımızda şu anda 10 tane kayıt var. Yeni kaydımızı alacak mı?
Evet, ekle dedim. Bir hata oluştu. Has no medeni hali. Attribute medeni halini içermiyor diyor. Bir hata mı yaptık? Şunların hepsinin başına self koymam gerekiyor. Evet, o yüzden hata. Self nokta diğer metodun içerisinde olduğu için form elemanı diye bir metodumuz vardı ya. Şuradan getirtiyoruz onu. Bunun için bunların başına daha fazla gitmesin. Alt satıra çekeyim ben onu. Yalnız niye medeni hali diye verdi onu anlamadım. Bizim temizle fonksiyonumuzda neydi onun adı? Form elemanında medeni hali yok mu da var. İşte şeyin içerisinde yaptık. Self medeni hali. Allah Allah. Şimdi bir daha deneyelim. CH-MDN hali. Evet arkadaşlar, videoya ara vermek zorunda kaldım ben. Birkaç gün sonra ancak çekmeye devam edebiliyorum. En son bir hata almıştık. Bakalım o kendi kendine düzelmiş mi? Yoksa hata vermeye devam edecek. Bir görelim. Evet, halen düzelmemiş. Şimdi bu tür bir durumda o zaman da zaten aramıştık sanki videonun içerisindeyken. Ben burada bir try except yapısını bir bozayım, en azından bana hata satırını göstersin. Şöyle yapıyorum ben. Yani şimdi daha iyi göreceğiz. Bir şey yazıp hemen şimdi nerede varmış? 89. satır. Sanki yanlış mı tanımlamışız orada? 89 neredeymiş? 69 98 89. Evet. Şunda sanki bir yanlışımız var. Onu yaparken yanlış mı yapmışız? Ne yapmışız? Bir bakayım bir. CH medeni hali. Sonuna benim orada bir i'ye elim dokunmuş. Büyük ihtimalle şimdi çalışması gerekiyor. Evet. 91'de yine şeyi unutmuşuz. Self UI demeyi unutmuşuz. 91. Şuralar. Evet. Bakalım yine hata verir. Deneyelim. Evet. Daha önce böyle bir şey eklemişiz. Rastgele eklediğimiz için unique. Burada hiç uğraşmayacağım. Evet. Bu videoyu ben burada bitiriyorum. Bayağı bir uzadı. Geriye kalan güncelleme, arama, silme ve çıkış işlemlerini bir sonraki videoda devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.